Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sponsorlu olarak The Winning Circle projesini inceliyor olacağız. The Winner's Circle, at yarışı heyecanını blockchain teknolojisiyle birleştirerek yarış tutkunlarına eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunmayı planlayan bir Web3 projesi arkadaşlar. Yeni bir proje ancak yeni olmalarına rağmen harika partnerlikleri var ve bu partnerlikler sayesinde ön plana çıkmayı başarmışlar arkadaşlar ve çok yakında ayın 17'sinde borsa listelenmesi gerçekleşmiş olacak. Bu videomuzda bu projeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yatırım yapmaya değer mi buna bakıyor olacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda zaten kripto piyasasında at yarışlarıyla alakalı pek çok proje var. Ancak bu projeyi diğer projelerden ayıran temel faktörlerden bir tanesi gerçek at yarışlarına sahip olması. Zaten web sitede aşağı indiğimizde de direkt burada yazıyor. Şu anda gerçek at yarışlarıyla etkileşime girebileceğiniz tek Web3 projesi The Winner's Circle arkadaşlar. Bu projeyle birlikte aslında doğrudan gerçek at yarışlarıyla etkileşime girmiş oluyorsunuz. Zaten burada da görebileceğiniz üzere gerçek bir jockey olan Safi Özborn'la bir anlaşma yapmışlar. Şu anda da projenin yeni olmasına rağmen kayıtlı kullanıcı sayıları 10.000'e ulaşmış ve partnerlikleri sayesinde de 12 milyon civarında bir at yarışı komünitesine ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Güçlü partnerlikler demişken hemen bu güçlü partnerliklerden de bahsetmek istiyorum. Şu şekilde görebileceğiniz üzere şu anda aktif kullanıcı sayısı, izleyici sayısı yaklaşık 12 milyon olan Sky Sports'la bir anlaşma içerisindeler. Bununla tabii ki de birlikte Zilliqa ile bir işbirliği içerisindeler arkadaşlar. Bir ortaklık bulunuyor. Bununla beraber bir de Racing League var arkadaşlar. Yarış ligi. Tabii ki bu 3 partnerliği bir araya getirdiğimizde de çok ciddi bir at yarışı kullanıcı kitlesi oluşuyor ve bu projede kolaylıkla aslında bu kullanıcılara erişebilecekler. Zilliqa'yı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Zilliqa ile de ortaklık içerisindeler. Burada gelişim aşamasında Web3 projelerini geliştirmek için Zilliqa fayda sağlıyor elbette ve şu anda da zaten bu projenin gelişiminde bir ortaklık içerisindeler. Zilliqa'yı bilmeyenler varsa şu anda markette 160. sırada bulunuyor ve 300 milyon dolarlık bir market cap'e sahip olan Binance, OKEx ve Bybit gibi dünyanın en büyük borsalarında listelenmiş bir proje arkadaşlar. Tabii ki iki projenin isminin yan yana anılması da The Winner Circle projesine olan güveni bir miktar daha arttırıyor. Öte yandan Zilliqa ekibinde şu anda aktif olarak görev yapan bazı kişiler de The Winner Circle ekibinde görev yapıyor olacaklar. Zilliqa'da aktif olarak baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Richard Watts ve iş geliştirme sorumlusu olarak görev yapan Tom Fleetham da tabii ki The Winner Circle ekibinde olacaklar arkadaşlar. Bu da tabii ki ekstra fayda sağlayacaktır. Yeni bir proje olmasına rağmen halihazırda markette yer kazanmış bir projeden destek alabilmesi ve bu tarz önemli isimlerle çalışabilmeleri de oldukça güzel. Zaten Zilliqa'nın resmi Twitter hesabına da baktığınızda The Winner Circle'la alakalı tüm tweetleri aşağı yukarı retweet ettiklerini ve burada ana sayfalarında paylaştıklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zilliqa tarafından da paylaşılması buradaki ortaklığın aslında doğru olduğunu bizlere net bir şekilde göstermiş ve kanıtlamış oluyor arkadaşlar. Bu durumda son derece pozitif görünüyor. Hemen biraz daha aşağı indiğimizde zaten burada Racing League ile bir anlaşmaları olduğunu anlatmıştık. Zilliqa ile bir anlaşmaları var ve bazı jokeylerle de yine partnerlikler oluşturmuşlar. Bu da tabii ki bahsettiğim gibi bu tarz sponsorluklar oluşturmaları projeye olan güveni arttırıyor. Ekosisteme bakacak olursak ekosistemde bir uygulama olacak. Bu uygulama üzerinden zaten tüm hizmetlere erişebileceksiniz. Temel prensip tüm at yarışlarında olduğu gibi tahmin yapmak arkadaşlar. Yarışı kimin kazanacağını tahmin ederek Horse ödülleri kazanabiliyorsunuz. Buradaki native token Horse olacak. HRSE koduyla birlikte 17'sinde zaten MXC borsasına listelenecek ve burada da doğru tahminler yaparak aslında Horse token kazanıyor olacaksınız. Bunun dışında gerçek at yarışlarına katılmak isterseniz de biletlerde Horse token'i kullanarak %50 civarında bir indirim kazanabileceksiniz. Bunun dışında da tabii ki influence demişler. Yani tutmuş olduğunuz takımda da tabii ki bir etki sahibi olacaksınız. Yani takımla doğrudan etkileşime geçebileceksiniz. Burada aslında topluluğun, takımın taraftarlarının da tabii ki takım üzerinde söz sahibi olmasını hedeflemişler. Bu da son derece pozitif. Kripto piyasasında çok fazla kedi, köpek ve maymun token'ı var. Bunların artık döneminin bittiğini, artık yeni çağın at çağı olduğunu ve bunun da bir at token'ı olduğundan bahsetmişler. Temel prensip az önce de anlattığım gibi
Predict and win yani tahmin et ve kazan şeklinde olacak. Burada sunulan atların zaten mevcut durumuna göre, formlarına, oranlarına ve kullanan jockey'e göre bir tahmin yapacaksınız. Kazanan atı seçtiğinizde tabii ki Horse Token ödülleri kazanabileceksiniz. Ayrıca Fan uygulaması ile birlikte gerçek bir yarış atından hisse satın alabileceksiniz. Online yarışlara buradan erişebileceksiniz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi takımınız üzerinde alınan kararlarda tabii ki etki sahibi olacaksınız. Bununla beraber ayrıca Racing Ligi'nde yani yarış ligine VIP kullanıcı olarak katılabileceksiniz arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde de bir fantazi at oyunu yine oluşturmayı planlıyorlar. Burada da diğer at yarışı projelerinde olduğu gibi yine sanal at yarışları da olacak. Bunlarla da ilgili yine tahminlerde muhtemelen bulunabileceksiniz. Sitenin en alt kısmında da blogdan bahsetmişler. Bu proje şu anda IDO aşamasında olan bir proje. Yani çeşitli platformlar üzerinden token satışı gerçekleşiyor. Bu platformlara baktığımızda da şu anda mesela Hominitas için yaklaşık 10 milyon adet Horse Token ayırmışlar arkadaşlar ve şu anda 188 bin dolarlık satış yaptıklarını görüyoruz. Zaten hedef satış 250 bin dolarmış. 250 bin dolara ulaştığında bu satış durmuş olacak. Diğer yine IDO platformlarına baktığımızda da burada satış devam ediyor. 3 gün sonra buradaki bitmiş olacak. Son olarak Spores'te de tabii ki IDO devam ediyor. Burada da 150 bin dolarlık bir hedef koyulmuş ve şu anda 59 bin dolarlık token satılmış arkadaşlar. Yeni bir proje olmasına rağmen satışlar oldukça güzel görünüyor. Zaten bunların da muhtemelen partnerliklerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan arkadaşlar bu projeyi diğer projelerden ayıran az önce bahsettiğim temel özelliklerden bir tanesi de aslında burada gerçek at yarışlarında etki sahibi oluyor olmanız aslında. Diğer Web3 projelerine, diğer at yarışı projelerinden aslında bu projeyi ayıran temel özellik budur ve aslında The Winner's Circle projesini diğer projelerden iyi yapan temel özelliklerinden bir tanesinin de bu olduğunu vurgulamışlar. Ayrıca şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda bu token arkadaşlar listelendiğinde yaklaşık 900 bin dolarlık bir market cap ile listelenmiş olacak. Fiyatı da 0.025 dolar olacak arkadaşlar. Diğer projelerin market cap ile kıyasladığımızda mesela Rev-Raising'in market cap'ine ulaşırsa eğer bu proje 5 kat yapmış olacak. Veya örneğin şu anda piyasadaki en bilindik yarış projelerinden biri olan ZK Race'in market cap'ine ulaşırsa da yaklaşık 11 katlık bir büyüme olacak arkadaşlar. Yani listelenme fiyatından 11 kat yapmış olacak ve fiyat da muhtemelen 27 sente ulaşmış olacak arkadaşlar. Fiyat nereye ulaşabilir, kaç kat yapabilir gibi bir öngörü de bu şekilde aslında yapabiliyoruz. Diğer benzer projelerin market cap'ine eğer bu proje ulaşabilirse, markette iyi bir yer edinebilirse listelenme fiyatından sonra muhtemelen 5-10x civarında bir büyüme kat edebilir. Bunlar tabii ki yalnızca tahmin. Proje gelişmeye devam ederse, iyi partnerlikler yapmaya devam ederse diğer projelerin market cap'ine ulaşabilir ve burada 5-10x'ler muhtemel olabilir ama proje gelişim göstermezse tabii ki bu tarz beklentilere girmeye gerek kalmaz arkadaşlar. 16'sında IDO satışları tamamen bitmiş olacak ve bu satışlar bittikten sonra arkadaşlar TGA dediğimiz token oluşturması tamamlanacak ve aslında bu IDO'da alanlara tokenlar dağıtılacak arkadaşlar. Twitter üzerinden paylaşmış oldukları roadmap'te hemen şu şekilde zaten görüntüleyebiliyoruz. IDO'nun satışın başlangıcı 12 Temmuz, bitişi 17 Temmuz. 17 Temmuz'da Token Generation Event gerçekleşiyor. Yani tokenları sahiplerine dağıtıyorlar. İlk etapta %20'sini alacaklar. Devamı da zaten taksitler halinde hesaplarına yatırılacak. 17'sinde ayrıca MXC borsasında listelenme gerçekleşecek. 22 Temmuz'un olduğu haftada The Winner's Circle uygulamasını yayınlayacaklar. 25 Temmuz'a geldiğimizde de artık Racing League yani yarış ligi başlamış oluyor ve uygulamayı kullanarak aslında kullanıcılar tahminler yapmaya başlayacaklar. Yine buradan tekrardan kontrol ettiğimizde TGA ile yani Token Generation Event ile aynı günde MXC borsasında token'ın listeleneceğinden bahsetmişler. 22 Temmuz'a geldiğimizde ise 22 Temmuz'da da artık uygulamanın yayınlanacağını ve 25 Temmuz'da da zaten yarış liginin başladığını ve kullanıcıların artık uygulamayı kullanmaya başlayarak yarışlarda tahminler yapabileceğinden bahsetmişler. Proje ile ilgili tüm detayları anlattığımızı düşünüyorum arkadaşlar. İlgili tüm linkleri videonun açıklama kısmına koyacağım. Eğer ilginizi çektiyse alım yapmak istiyorsanız direkt gidip alım yapabilirsiniz veya borsada listelenmesini bekleyebilirsiniz. İşte uygulama yayınlansın bir bakalım proje tutunacak mı?
Bunları görmek isteyebilirsiniz. Tamamen tercih size bağlı olacak arkadaşlar. Yeni bir proje olduğu için çok da risk almamak gerekli elbette. Bu tarz yeni projelere düşük miktarlı yatırımlar yapmak en mantıklı seçenek olacaktır. Bununla da ilgili uyarıyı tekrardan yapmış olayım. Bu videomuzda The Winner Circle projesini detaylı bir şekilde inceledik arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. The Winner Circle incelememiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.